Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan dostlar, Nisan ayı burç yorumlarındasınız. Evet, Nisan ayında aslanları neler bekliyor? Önce lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Sonra güneşinize, biliyorsanız da ay burcunuza takip etmenizi öneririm. Evet, bu ay bizim için neler var? Öncelikle şunu söyleyelim. Bir Merkür Retromuz var. 6 Nisan'da bir tane dolunayımız var. 20 Nisan'da güneş tutulmamız var. Ve bu üçünden de nasıl etkiler alıyorsunuz? Hemen başlayalım. Önce Merkür Retrosu ile başlamak istiyorum. 3 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçecek. Sizin tam kariyer evinizde bu arada. Aslanlar için bu önemli olacak. Ay boyunca Merkür Boğa burcunda ve 20 Nisan'da Merkür retro yapmaya başlayacak. Sizin kariyer evinizde ve 15 Mayıs'a kadar da sürecek bu retro. İşte ay boyunca bu işle, mesleki konularla ilgili bir takım yenilikler, tadilatlar, geçmişe dönük araştırmalar, eksikleri tamamlamalar, yanlışları düzeltmeler varsa tabii ki. Bu ve buna benzer konular iletişimle ilgili, bu arada bilgiyle ilgili daha çok gündeminizde olacak ki, çünkü kariyer eviniz çok güçlü değerli aslanlar. Orada bir, yani şu an Uranüs var, Kuzey Düğüm var, Merkür var ve Venüs de halen daha Boğa burcunda. Bu arada Venüs 7 Mayıs'a kadar yine hala sizin kariyerimizde. Yani burası çok güçlü. Ve 6 Nisan'da Terazi burcunun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek ki bu sizin iletişimle ilgili seyahatler, yeni iş anlaşmaları, eğitim olabilir. Bu alanlarda güçlü çalışacaktır. Mesela bir başvuru sonucunun gelmesi, biraz dijital konular, belki araçlar, arabalarla da ilgili, çünkü burası kısa seyahatler, yolculuklar ve onunla birlikte de aslında sizin mesela yakın çevre, kardeşler, onlarla olan bağlarınız, bu kariyer hayatınızı da ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Yani mesleki konularla ilgili bir takım girişimler, seyahatler, mesela ticari yeni iş anlaşmaları diyelim, iş bağlantıları böyle de çalışabilir. Çünkü hani Venüs'ün durumuna baktığımızda aslında şanslı da, Şiron ve Jüpiter'in de tam ateş elementinde, bu arada hani aslanlar için güzel çalışan bir gökyüzü var. Sizin için bence destekleyici bir görünüm var. Yani Nisan ayı boyunca Merkür Retrosu'nu saymazsak, yani 20 Nisan'la 15 Mayıs arasını saymazsak, ya o da sizin için doğum haritanızın yerleşimine göre belki de çok olumlu geri dönüşleri de getirebilir. Çünkü bazen Merkür Retroları öncesinde kayba uğramış, sonuç alınamamış bir takım iş, kariyerle ilgili geçişler varsa, beklentiler, mesela bunlarla ilgili haberler de bir daha üstünden geçmek veya bunları da getirme olasılığı yüksek açıkçası. Evet, bu arada Terazi burcundaki dolunayın etkileri 16-17 Nisan'a kadar sürecektir. Dediğim gibi yakın çevre, seyahatler, iletişim, bilgi, yurt dışı ile ilgili konular, ki yurt dışı çok çok gündeminizde sevgili aslanlar. Şimdi gelelim 20 Nisan'a. Bu tutulma çok önemli bir tutulma. 29 derece bu arada Koç burcunda. Eğer siz de mesela 29 derece veya yakınlarında bir yükselene, hani Aslan burcunda bir yükselen veya güneş olabilir. Bu size iyi gelecektir. Hatta hayatınızın fırsatını bile getirebilir. Doğum haritanıza, doğum yılınıza göre değişecektir ama çok beklediğiniz bir uzak, mesela seyahat, bir Avrupa seyahati, bir yurt dışında farklı kültürlerle ilgili geziler getirebilir. Özellikle akademik kariyer de verir burası. Eğitimle ilgili konular verebilir ki, hani Mars'a bakıyoruz. Mars Yengeç burcunda, 12. evinizde. Bazı araştırmalar yaptırabilir mesela. Ve dediğim gibi biraz böyle eğitimle ilgili böyle araştırmalarınız, argeleriniz olabilir. Hukuki süreçler, mesela çok önemli davalar olabilir. Yıllarca emek verilmiş, sonuç beklenen bazı davalar olabilir. Bunlar da çalışacaktır. Çünkü zaten Terazi burcundaki dolunay bu hukuki süreçlerin, adli konuları da çalıştıracak. Oldukça güçlü, gerçekten enteresan. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa böyle bir aniden bir yurt dışına taşınma durumu olabilir. Mesela
ne bileyim bir Amerika'ya gitme, bir pasaport vize işlemleri mesela bunlarla ilgili veya yeniden bir eğitime devam etme, bir yüksek lisans veya buna benzer bir kariyerle ilgili gelişmeleri gerçekten hayatınıza getirebilir. Ve kişinin hani Jüpiter burada çünkü Şiron burada. Burada öncesinde tamamlanamamış, istenmiş ama belki fırsat bulunamamış bazı konuları da tamamlamak için fırsatlar getireceğini söyleyebilirim ki aynı zamanda bu tutulmanın etkisi yıl boyunca süreceğini söyleyebilirim. Hatta 2024 yılında da bunların etkileri sürecek, devam edecek sevgili aslanlar. Gerçekten güçlü. Belki de çocuklarınız var. Onların hayatlarıyla ilgili çok önemli değişim ve dönüşümler getirecek ama bence dediğim gibi aslanlar için gerçekten iyi olacak. Bu çünkü 5. eve de iyi açılar yapıyor. Aynı zamanda şunu da hatırlatalım şimdi 7 Nisan'dan itibaren bu arada Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. Evet, Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Ve 7 Mayıs'a kadar da İkizler Burcu'nda olacak. Ve Venüs 11. evinizde olacak bu arada. Hani Nisan ayı boyunca aslında diyelim 6'sından itibaren. Ve sosyal ilişkiler, hani arkadaş, eş, dost ziyaretleri, toplum içinde görünürlük, biraz daha sevgi, kadınlar, dişi figürlerle ilgili konular, bunlar iş arkadaşları veya arkadaşlarınız olabilir. Bunlar daha çok gündemimiz olacak. Aynı zamanda hani 11. ev bizim böyle şanslı da kabul ettiğimiz bir alan olacak. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi 20'sinden sonra Merkür Boğa burcunda retro yapacağı için sizin bu arkadaş dediğimiz arkadaşlıklar, dostluklar, eski ekip ve grup çalışmaları olabilir. Mesela öncesinde bir proje vardır, yarım kalmıştır. Onların bir daha gündeme gelmesi gibi konuları da hayata geçireceğini söyleyebilirim. Bu arada paraya geldiğimizde, bu arada aşkla ilgili bazı aslanlar onu merak ediyor olabilir. Mesela aşk hayatını da güzel etkileyecek bir tutulma olacak bu arada. Çünkü oraya çocuklar, aşk, finansal yapılar ki bence aslanlar için parasal konularda da destekleyici bir gökyüzü var. Dediğim gibi Jüpiter destekliyor, Şiron destekliyor. Kuzey düğüm tam MC noktasından geçiyor. Gerçekten ateş elementi hani burçlardan bir tanesi olduğunuz için güzel etkiler alıyorsunuz. Bu arada 10, 11, 12, 13 Nisan civarı da Güneş Jüpiter'le tam MC noktanızda yani kariyer noktanızda kavuşumda olacak, şanslı olabilirsiniz bakın. Özellikle 21 derecelerde kavuşacak Güneş'le. Bu bizim her zaman çok en şanslı bulduğumuz yerleşimdir. Ama çok da abartabiliriz bazen bazı şeyleri. Yani Nisan ayının bu ortalarına doğru olan süreçte şanslı olabilirsiniz ama 14 ile 19 Nisan arasında da gerçi bu sizi çok etkilemeyebilir. Venüs-Satürn karesi var. Orada finansal yapılara biraz dikkat etmek gerekiyor. Abartılara kaçmamak gerekiyor. Hani özellikle aslanlar için bunu vurgulamak istedim. Evet sevgili aslanlar, güzel, sağlıklı, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.